Herkese yeniden merhabalar. Bugün çok güzel bir çorba tarifi vereceğim. Dökme hamurla şahane, kolay, pratik ve çok lezzetli bir tarifim var. Evde poşetiniz varsa 5 dakikada yapabileceğiniz güzel bir çorba ve hemen tarife geçiyorum. Bir adet soğanım, bir adet patates, bir adet havucum ve bir adet domatesimi küp küp doğrayıp tenceremin başına geçiyorum. Ee, Tencereye 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve küp küp doğradığım soğanımı ilave ettim. Soğan kavrulunca üzerine havucu ekliyorum. Havucu da hafif karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi sırayla ekliyorum. Hem çok kolay hem çok pratik, gerçekten çok da lezzetli, çok da güzel. Bu çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Saatlerce hiç hamur açmaya da gerek yok. 5 dakikada yapabileceğiniz güzel bir çorba. Havucumu da hafif karıştırdıktan sonra üzerine domatesimi de ekledim. Domatesi de bir tur karıştırdım ve üzerine patatesimi ekliyorum. Bunları hepsini sırayla eklememin sebebi ilk hangisi pişiyorsa onu en son ekliyorum. Yani havuç patatesden daha erken pişeceği için en son patatesi ekledim. Ve üzerine pul biber ekledim. 2 çay kaşığı tuz ekledim. Karabiberimi de ekledim. Ve üzerine bir adet bulyon ekledim. Evde kendi yaptığım bulyonu. Bir önceki videoma bakarsanız orada görebilirsiniz. Bulyon nasıl yapılır, tavuk bulyon nasıl yapılır, sebze bulyon nasıl yapılır. Çok güzel bir tarif. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeleri aşağıda açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bütün sebzelerimi baharatlarla karıştırdıktan sonra 1 dakika kadar pişirdikten sonra üzerine kaynar su ekliyorum. 1,5 litre kadar kaynar su ekliyorum. Daha sonra suyu azalırsa ilave edebilirsiniz ama kaynar su tekrar ilave yapabilirsiniz. Bu çorba çok fazla su çekmeyeceği için çok gerek duymayacaksınız. Suyumu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıp onu kaynamaya bırakıyorum. Kenarını hafif açık bıraktım taşmayı önlemesi için. Ve şimdi hamurunu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı unumu kabıma aldım. Üzerine 2 adet yumurta ekliyorum. İyice çırpıyorum. Yumurta ve un iyice ezilmesini sağlıyorum. Topak topak kalmaması için iyice önce unla yumurtayı karıştırıyorum. Daha sonra içine 2-3 yemek kaşığı kadar su ilave edeceğim. İyice çırptıktan sonra dediğim gibi 3 yemek kaşığı kadar suyu da ilave ettikten sonra iyice çırpıyorum. Homojen bir kıvam alana kadar, içinde topaklanmalar kalmayana kadar çırpıyorum. Bu hem çok lezzetli hem de çok kolay, çok pratik. Kış aylarında özellikle çocuklar okuldan gelirken 5 dakikada evde malzemeniz varsa hemen yapabilirsiniz. Ve içine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar bir çırpıyorum. Kenarlarını da iyice sıyırıyorum ki unu her tarafa eşit olsun. İçinde un ve topaklanma kalmaması için. Kıvam bu şekilde. Krep hamurundan birazcık daha koyu olacak. Şöyle bir kaseme aldım. İçine bir poşet geçirdim. Bu poşetler aktarlardan kuru yemiş aldığımız poşetler. Buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz ama onlar çok ince olduğu için sıktığınızda patlamalar yaşayabilirsiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biraz daha böyle kuru yemiş poşetleri daha kalın olduğu için onları kullanmanızı tavsiye ederim. Veya sıkma torbası da kullanabilirsiniz. Bütün hamurumu poşetin içine koydum ve ağzını bağlıyorum. Çorbamın kaynamasını bekliyorum. Şöyle kenarlardan delik açacağım daha sonra. Çorbama bakıyorum. Çorbam kaynamış. Et suyum içinde erimiş. Kıvamına bakıyoruz. Havuç ve patates de pişmişse, özellikle havuç pişmişse tamamdır. Tam bu aşamada ben et koyacağım, içine tavuk koyacağım.
Şöyle bir kase kadar, yani bir su bardağı kadar tavuğum vardı. Önceden haşlanmış tavuğum vardı. Onu didikledim, ekledim. Siz bunun için haşlarsanız bir göğüs yeterli geliyor veya 2 adet but yeterli gelecek. Ben evdekini değerlendirdim. Tavuğu ekledikten sonra şimdi içine hamurumu döküyorum. Poşetin uç kısımlarından ve kenar kısımlarından delikler açıyorum ve hamurumu yavaş yavaş sıkarak, ilk başta az geliyor, sonra düzenli bir şekilde geliyor. Hafif hafif sıkarak, çok fazla sıkmayın, poşet patlayabilir. Hafif hafif sıkarak hamurumuzu döküyoruz. Arada bir kürdan yardımıyla karıştırıyoruz. Hamurlar birbirine yapışmaması için arada bir kürdanla karıştırıyoruz. Bir kürdanla bir poşetiniz varsa çok kolay ve çok pratik oluyor. Kürdan dedim, çöp şiş arkadaşlar. Uzun böyle çöp şişler kullandım. Ve bütün hamurumu üzerine bu şekilde sıkıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Baharatları damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Saatlerce erişte kesmenize de gerek yok. Yorulmanıza da gerek yok. Bu da aynı görevi görüyor. Çok da lezzetli oluyor. Hiç pişman olmayacaksınız. Mutlaka deneyin arkadaşlar. İçine tavuk ve bulyonu da koyduktan sonra şahane oldu. Bütün hamurumu sıktım. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Tam kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha kaynatıyorum. Ağzını kapatıyorum. Çok fazla su çekmiyor. Koydum, su yeterli geldi. Eğer sizin su çekerse, biraz azalırsa üzerine 1 su bardağı kadar kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Ben şimdi kapağını kapattım. 1 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapattım. Bir 10 dakika dinlendikten sonra servise hazırladım. Kıvamı da bu şekilde. Bakın, hiç hamurlar birbirine yapışmadı. Topaklanma olmadı. Hiçbir şey olmadı. Çok da lezzetli oldu. Evde kendi yaptığım bulyonu da kullandım. Tavuk da kullandım. Şahane, hem tavuklu hem dökme hamurlu bir çorba oldu. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.